Evet, Babakale'ye geldik. Akliman'dan hemen sonra. Kalenin içine bir gireceğim. Merak ettim. Kimse de yok zaten, bomboş. Bu yer terk edilmiş ama gerisi okunmuyor. Harfler çok eksik. Nefret edilen kötü Frank korsanlığının aldırdığı, barındığı yeriydi. Bu haliyle yerleşen Hazreti Muhammed'in ümmetini din düşmanları yaptığı seferlerle durmadan soyuyor, yağma ediyorlardı. Vezir Kaptan Mustafa Aşa, ne yazık ki orası da okunmuyor. Yani Allah'a ve padişaha yakın insanlara karşı hayır, gerisi de yok. İnsandan bulundu düş. Alnının eteğinde kovmak, çıkarmak için hemen çalışmalara başladı. Kaptan Mustafa Paşa bu kaleden başka Babakale köyünde hamam, çeşme ve cami yaptı. Kalenin etrafı sur, duvarlarla çevrilerek buraya Müslüman Türkler yerleştirildi. Bir tarih sayfasında sığmaya önemli olan bu kale tamamlanmış vakit Vehbi kendisini zorlayarak 1155'te yapılmış olan tarihini hesaplayıp yazdı. Mustafa Paşa yapısı olduğu bu sağlam güzel kale, Boğaz girişiminde yapılan bu kaleyi Allah düşmanın hilesinden korusun. Amin. 1155 diyor ya. 1155 ne demek? Burası Türkiye'nin en batısında. Yani Türkiye'nin en batısındayız zaten şu an. Babakale. Osmanlı'nın son kalesiymiş. Çok büyük bir yer değil anladığım kadarıyla. Yazıyı da zaten hiç okuyamadık. Şurada bir giriş var surda. Oraya bakacağım sonra. Yukarı çıkacağım. Çok merak ettim. Sanırım yukarıda mükemmel bir manzara var diye düşünüyorum. Yani bunca yıla rağmen gayet sağlam kalmış. Restorasyon oldu mu bilmiyorum ama sanırım olmamış. Çünkü sarı bir beton var. Eski yapılara benziyor. Şuralarda belki biraz olur. Zaten deniz kumuyla karışık bir kum araları. Sur böyle gidiyor. Çok iyi ya. Mükemmel. Burada mezarlık var. Osmanlı mezarlığı muhtemelen. Zaten belli şeylerinden. Allah rahmet eylesin hepsini. Çok iyi. Efsane bir yer ya. Gerçekten yani burada kamp atabilirim. Hiç sıkıntı yok. Şuraya çıkacağım. Çok iyi. Bu arada surun kalınlığı yani bayağı kalın. 1 metreden fazla bir kalınlığı var duvarın. Büyüklüğünü de şöyle göstereyim. Çok büyük bir yer değil. Ama güzel. Manzarası çok iyi. Şu taraftan şöyle saat 10.30-11 falan. Burası çok iyi. Dalış için aslında burası çok uygun bir yer. Kayalık full. Fazla derin değil gibi. Belki şu biraz daha açığa doğru olabilir. Taş altı için güzel. Şu altta da bir yer var. Sanırım o arka surdan buraya geçiliyor. Birazdan göreceğiz. İnşallah rüzgardan sesim duyuluyordur. Şu tarafa da bir bakalım. Burası liman. Babakale zaten bir balıkçı kasabası. Küçük bir sahil kasabası. Mükemmel bir yer gerçekten. Yani burada kamp yapılır, çok müsait. Kimse gelmediği için normalde tabii yapamazsınız da. Şu an kimse yok. Şuraya da bir sur devam ediyor. Şu tarafta da var. 1, 2, 3, 4 tarafına mevzi yapmışlar. Bu tarafa gitmeyeceğim. Zaten geldiğimiz yer. 1155. 1155 ne demek ya? Şurada ufak ufak taşlar var. Yani bunlar bir yer dökülmemiş de ya da restorasyon olup eski taşlar döküldükten sonra konulmuş da olabilir. İşte arkadaşlar, Ekim'de geziye çıkmanın avantajları, kimse yok. Yani normalde burada herhalde onlarca kişi olduk. Belki 100 kişi. Ama şu an kimse yok. Buradan böyle bir geçiş var. Burayı kapatmışlar. Sanırım orada bir işletme var oraya açılan.
Sezon bittiği için kapatmış. Gerçekten güzel bir şey. Şu yukarıda su kırılmış kırmızı taşlar var, kiremit gibi. Yani 1155'te onları neyden yapmışlar çok merak ediyorum. Restorasyon falan da değil, zaten çok eski, dökülmüş deniz taşları falan var. Şurada bir kaya var, giriş var, kaya diyorum. Orası da muhtemelen kalenin önüne çıkıyor. Şurada şöyle bir yer var. Muhtemelen mezarlık olabilir. Öyle çevirmişler. Başka bir şey değildir. Buraları da sanırım mevzi. Yani sanırım diyorum çünkü yere oyularak yapılmış ama niye buraya mevzi yapılsın ki? Surun içine bilmiyorum. Belki buralar yerleşim yeri gibi bir şeydi. Hani küçük ev, ne bileyim barınak gibi. Askerlerin kaldığı. Öyle bir şey olabilir. Yıkılmıştır zamanla. Oradaki taşlar da onlara ait olabilir. Babakale küçük, bu kadar. Manzarası gerçekten çok iyi. Surun manzarası, özellikle solon köşedeki surun manzarası süper. Burası sanırım çeşmeymiş o zamanlarda. Evet, o surdaki kırmızı taşlar yani kiremite benziyor. Ama o zaman da kiremit var mıymış bilmiyorum. Tarih bilgim çok aşırı derecede iyi değil. Şuralarda da var. Belki de doğal bir taş, keserek yapmışlardır. Çok iyi bir yer. Tahtalara çakılmış metaller var. Bunlar muhtemelen siperlik gibi bir şey olabilir. Hani kurşun geçirmesine diye. Emin değilim. Merkeze doğru inelim. Evet, gene akıl kârı olmayan bir yere gidiyorum arabayla. Yani bu sefer gerçekten akıl kârı değil. Bir milim yanım zaten uçurum. Burada bir tane abi var, ona sordum geçer meçer dedi de şu ileride bir tane çok dar bir yer var. Onun dışında çok sıkıntı değil. O dar yere gel dedi, ben bakarım sana. Sağ olsun. Direksiyon sıkıntı. Bundan gerisi rahat abi. Problem. Vallahi çok sağ olasın. Ne demek? Gelirsen kahve içmeye beklerim. Tamam. Espressom var çok güzel. Tamam. Seversen acı kahve. Sevmem. Nescafe'm de var. Yapma ya. Hani Çay Nescafe yaparım içerim. sana. Nescafe de var ama sade. Üçü bir arada değil. Tamam olsun. Ben Üçü bir Nescafe'mi arada alır da gelirim. al gel abi. Ocak var. Tamam. Sen çağla yapacaksın değil mi? Çay da var. Çaya da gel. Şu aşağıda bir düzlük var ya. Ha şuraya toprağa mı yapalım? Ha aynen. Lan Mıcır'a git daha rahat edersin ama bunda... Sahile mi diyorsun? Ha. Oradan çok eşya taşımam Eşya lazım. taşırsın Oraya yani. oturmaya giderim ben. Hani çadırı kurayım da. Anladım. Ben Orası o zaten kapının ha- yanlarına. Aynen, Oraları oralarda köy merası takılırım. yani. Sıkıntı yok. Tamam. Gel abi istediğin. Uğrarım ben seni. Tamam, görüşürüz Hadi abi. görüşürüz. Aynaları kapatalım. Hayvan gibi aynaları. Yani umarım şu an sol teker kırmızı değildir. Özellikle de artık sağdan gidiyorum. Yani çok da bir şeyimiz kalmamış valla. Buradan yuvarlanırsak muhtemelen ölmeyiz ama kemer takmıyorum. Köy içi falan diye kemer takmıyorum. Köy içi falan diye kemer takmıyorum. Bilmiyorum sesim dışarıdayken duyuldu mu da burada kemeri takmamakta hata yapmışım. Şimdi fark ettim. Yani buradan yuvarlansam ölmem büyük ihtimal ama kemersiz sıkıntı. Engebede sıkıntı şu an. Önümü hiç görmüyorum. Arabanın vitesi yukarı doğru
Vallahi iniş iyi de bir de bunun çıkışı var. Hatta şu an keşke inmeseydim bile diyorum. Çıkış neden sıkıntı? İnerken yani frenle iniyorsunuz bir şekilde ama çıkışta araba tabi pati çekecek, kayacak bilmem ne. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Ama akıl kârı değil. Sürü de cayır cayır bağırıyor. Kapattım. Vardıktan sonra kapattım tabii. Evet, mis gibi yer vallahi burası. Arabayı şöyle çekeyim. Çadırı da şuraya kuracağım. Şimdi böyle eğimli yerlerde arabayı önce el frenini çekiyoruz. Sonra otomatik vites boşa alıyoruz. Freni bırakıyoruz. Araba bir el frenine oturuyor. Sonra parka alıp istop ediyoruz ki öbür türlü parka alıp el freni çekerseniz bütün yük şanzımana biner. Burada çok güzel bir yer var. Amerika'da yaşayan biri yapmış. Kapalı, çardağı falan süper. Özel mülk diye de yazmış girilmesin diye ama belki oturmaya girebilirim yani. Zaten bir zarar vermiyor kız. Kimse yok. Yine ıssız bir yer. Issız yerler bizim işimiz. Öyle Instagram'daki fenomenlerin yol kenarı yerleri işte ıssız koy falan yazıyorlar ya, yalan. Oha çok ilginç. Bu kalemun değil, ne o? Vallahi şu an muhtemelen kamerada görmüyorsunuz ama kaçtı. Kertenkele türü ama ne olduğunu tam çıkartamadım. Bu kalemun değil tabii ki de. Bu kalemun olmaz burada. Bunu unuttum, aslında bildiğim bir canlı ama. Şurada da şöyle güzel bir sahil var. Şuradaki yer Osman sınavıymış. Burada çok eski bir iskele var. Harap olmuş. Kullanılmıyor belli ki. Buradayım. Babakale. Babakale gerçekten çok güzel bir yer. Çok sevdim. Tam bir balıkçı kasabası. Balık yönünden bayağı zenginmiş. Buzhanedeki balıkları gördüm. Ayrıca kalamarıyla meşhurmuş burası. Çok fazla kalamar oluyormuş. Babakale kalamarı diye hatta meşhur olmuş. Ben ilk defa duydum. Türkiye'nin en batı noktası burası. Türkiye'nin en ucu. Asya'nın, hatta Asya kıtasının en batısı. Çok güzel. Burada kalacağım. Dalışımı da yaparım rahat rahat. Oltayı bilmiyorum. Bakarım, olta da belki atarım da burada olta biraz zor. Çok kayalık yer. Olta için limanın ucuna gitmek lazım. Da buradan çık. Bir daha gider miyim bilmiyorum. Hatta nasıl çıkacağımı düşünüyorum şu an. Görüşmek üzere. Günaydın herkese. Sabah saat 7:30. Güneş doğuyor. Güneş tam 7:30'da doğuyor şu an. Limana geldim. Balık için. Ortadan da göreceğiniz üzere. Dün çok kaos gittim. Vallahi dün cidden çok karışıktı. Kahvaltım bu. Evet bu. Badem, kaju, fındık, şam fıstığı. Yiyebilecek başka mantıklı bir şey yok şu an. Şimdi dün gittiğim o yerde evet çok mükemmeldi. Akşama kadar takıldım. Zaten 3 gibi falan en geç dalışa girdim. Akşam saat 6:30-7 gibi falan çıktım sudan.
Tabii çıkmam, işte soyunmam, banyo, duş almam vesaire uzun sürüyor. Dalış elbiseleri ölüm. Ondan sonra da gün batımını kaçırmamak için hemen drone'u kaldırdım. Drone'la da çok uçamadım çünkü aşırı rüzgar vardı ve drone sürekli çok sert rüzgar uyarısı verdi. Babakale zaten rüzgarlarıyla da meşhur bir yer. Ondan sonra orada neden kalmadım? Çünkü bugün aşırı yağmur uyarısı vardı. Sabah 7'den itibaren ihtimal gösteriyor. Eğer ki yağmur yağsaydı oradan asla çıkamazdım zaten. Yani kuruyana kadar orada bir 2 gün 3 gün mahsur kalırdım. Normal şekilde zor çıkıyorsunuz. Ben de akşam işte 7.30-8 gibi hemen oradan çıktım. Sabah yağmura yakalanırım diye. Şu an sabah 7.30. Yağmur falan yok. Hava çok güzel hatta. Şu taraflar biraz kapalı, arkası açık. Ama bugün büyük ihtimal yağacak. Rüzgardan benim duymuyorsunuz artık. Konuşmayı burada sonlandırayım. Balığa başlayayım. Rüzgardan duymanız çok zor. Bir yandan kuru yemişleri yiyorum. imkansız. Zaten 30-40 metre maksimum 10 metre falan gider herhalde. Mecbur bu taraftan içeri doğru atacağız. Kısmet. Amaç spor olsun. Amaç bir tane balık yakalasak. Şöyle bir kılıç orkinos falan fena olmazdı. Baraküda varmış. Bir tane baraküda alırsam çok güzel olur. Çünkü baraküdayı İstanbul'da göremediğimiz için hayatımda tuttuğum ilk baraküda olur. Belki de son. Her yerim ağrıyor. Dün dalışta aşırı yoruldum. Suda çok akıntı vardı. Bayağı zorladı. Güzel oldu.
spor yapmış oldum. Yani limonla başlayacağım. Bu tarz çok bilmediğim yerlerde önce sahtelerimi atmıyorum asla. Takılır bir şey vardır falan diye. Burada hiçbir şey olacağını sanmıyorum ama ne olur ne olmaz. Oltam Kamış Daiwa Balix X 1447 olması lazım, bakayım bir daha. 1442. Makinede Shimano Stradic 3000'lik. Çok sevdiğim bir kasadır, çelik kasa. Yeniler işte karbon fiber, plastik falan filan hafif olsun diye şey yapıyorlar, hiç sevmiyorum. Böyle alıp ömürlük olması daha iyi. Bu arada dün akşam oradan balığa geldim. Önce bu limana geldim gene. Buzhanede biraz muhabbet sohbet ettim. Buzhanedeki abiye dolabın sularını verdim buzluğa koyması için. Dün öğlen falan. Onunla biraz muhabbet sohbet ettik. Bir kişi daha vardı. Ondan sonra işte saat gene 9 gibi falan tekrar buraya balığa geldim. Kamerayı almadım çünkü çok karanlıktı, zaten bir şey gözükmezdi. Yaklaşık bir 11'e kadar falan balıktaydım. Bayağı çek yaptım, hiçbir şey gelmedi. Yani hiç vuruş bile almadım. Üzdü gerçekten. Sonra döndüm. Aşırı bir rüzgar vardı dün akşam. Yani şu an gördüğünüz bu rüzgar hiçbir şey. Cidden arabayı sallıyordu. Herhalde sabah ortalık patlayacak bayağı. Yağmur da yağacaktı. Rüzgar da aşırıydı. Saat zaten 12'yi buldu. Dedim ben hiç çadırı kurmayayım. Arabada yatayım, zaten şurada uyuyacağım kaç saat diye. Evet, orada taşlıklara takıldık ufaktan. Bu gece arabada uyudum. Öyle korkudan arabasında uyuyup da yalandan çadırı kurup da ben burada uyudum diyen fenomenler gibi olmayalım arkadaşlar. Çok aşırı rüzgar olduğu için, sabah da çok fazla yağmur gösterdiği için o saatten sonra hiç çadır kurmaya uğraşmadım, üşendim. Direkt arabada uyudum. Dün gerçekten çok yorgundum. Dünkü dalış beni aşırı yordu. Burada cidden yordu beni. Üstüne bir de burada balık için tabii ki de çok fazla rüzgar yedik. Rüzgar insanı yoruyor, çarpıyor. Benim için bayağı sıkıntı. Martılar dolaşmaya başladı. Su üstü için martılar sıkıntı. Kapıyorlar su üstlerini.
Aykut Elmas gibi. Nasip de varsa. Şurada birazcık bir hareketlilik var ama muhtemelen küçük balıklar. Daha bekliyorum. Hemen oyuncu değişikliği yapalım. Tabii jig atayım ya. İstanbul'da zaten jigler bir şeye yaramıyor işimize. Abi şurada bir jig atalım. Arkadaş bu saklanmıyor ya. Ya bir tane balık alsak da şurada bir bağırsam çağırsam videoda. Jiglerimiz nerede? Arkadaşlar bunlara da efendim. Daiwa Shoreline'ın Z variante. İkisi de. Poşetler bu kuruyor. Yani hangisini atsam, şunu atsak hedef çok mu büyük bir şey olur bilmiyorum. Atalım bakalım. Akya alacağız sanki. Nedir bu iş?